Zihnimizin kimden yana çalıştığını, tarafını belirlememiz çok önemli. Neden? Çünkü zihin aslında bizim bir taraftan hayatımızı, egomuzu, kendi hayrımıza, faydamıza bir şekilde yönlendirmek üzere çok güzel bir plan, program ve bir sistem. Çok iyi bir enstrüman. Fakat eğer sadece egomuzun kontrolünde, sadece onun tarafında çalışıyorsa bu sefer hayatımızı ve aslında manevi alemimizle olan bağlantımızı da zayıflatabilecek önemli bir engel haline gelebiliyor. İşte onun için tarafını nasıl belirleyeceğiz? Zihnin öncelikle çok aşırı dolu olduğu durumlarda, yani aşırı, zaten normalde zihin eril ama tüm beyninizin içini, tüm sinir sistem ve fonksiyonlarınızı doldurduğu bir alanda eğer boşluk kalmıyorsa bu sefer kalbinizin, hayatın ve aslında kainatın titreşimlerini duyamaz bir hale gelebiliyorsunuz. İşte bu durumlarda zihniniz sadece nefsaniyetiniz, yani egoizmanız için çalışıyor. Sadece ego değil, bakın. İşte bu tip durumlarda sadece sizin kendi çıkarlarınız gibi görünen ama bu hayatta sadece nefes alıp yaşayabilmeniz ve fiziksel fonksiyonlarınız ve haz dengeniz için bir köle gibi davranıp sizi zihniniz köle durumuna getiriyor ki artık bu durumda egonun esiri zihniniz ve zihninizin esiri siz diye bir ortam oluşuyor. Aslında zihin şöyle diyor: ben zaten senin için çalışıyorum. Ben sadece zaten egonun kontrolünde sana hizmet etmeye çalışıyorum. Oysa ki bir yerde bir sıyırma gibi yaparak amacı, yönü tamamen aslında bozulmuş, kontrolden çıkmış bir at arabası gibi nereye gideceğini bilmeyen, kaza yapacak bir hale geliyor ki bu durumdaki birçok durumlarda aşırı pozitif ya da sizi yatay ve yine alabilmek için çeşitli pozitif etkilerle durdurma operasyonları kendinize davet edip ısmarlayabiliyorsunuz denge için. İşte burada aslında kişiler sadece egolarının yönetimlerinde ruhlarını, kalplerini, varlıklarını dinlemeyerek sadece şahsi menfaat ve çıkarları uğruna hayatı sanki burada sadece yeme, içme, yatmak, sadece hazlar peşinde koşmak ve sadece zihinsel aktiviteler için geldiğini zannettiklerinde ipi zihinlerine teslim edebiliyorlar. İşte böyle durumlarda zihin aslında sizden yana değil, sadece biyolojik robotunuzdan yana çalışmaya başlıyor. Onun alanlarını korumaya çalıştığında da yine aslında çeşitli rahatsızlıklar, zorluklar ve en önemlisi sizin tadınız kaçıyor. Peki bu dünyada en önemli değerlerden bir tanesi hayattan tad alabilmekse ve tad alabilmek için insan sadece burada olmak durumundaysa, zihin sizi buradan alıp da bir sürü yerlere çarpıp duruyorsa, öyleyse zihin sizden yana değil, aslında egoizmanızdan yana çalışıyor demektir ki aslında size karşı, sizinleymiş gibi görünüp size yapıyormuş gibi güzel hizmetler sunmak gibi bir görüntü verirken aslında bir bakmışsınız ki rakibiniz olmuş, sizin sanki düşmanınız gibi size davranmaya başlamış. Onun için hani şeytanınızı Müslüman edebilmek, kabayı kapatabilmek, içsel hani o nirvanaya ulaşabilmek tam da zihninizin ve duygularınızın sizin yönetiminizin altına geçebilmesiyle mümkündür. Onun için zihnin ne zaman belki boşaltılacağına, ne zaman aktifleştirileceğine varlığınızın sizin iradeniyle karar verebilmeniz doğrusudur ve önemlidir. Ama eğer siz zihni istediğiniz zaman istediğiniz tarafa yönlendiremiyorsanız o arabanın içinde değilsiniz. İçinde olmadığınız bir arabayı kullanamayacağınızı ve bunun yönetim ve kontrolünde sizde olamayacağını hatırlatmıştık. İşte bu beden arabasının, bu hayat arabasının içinde olabilmek için zihninizi ve duyularınızı ve duygularınızı da sizin kendi yönetiminize sizin kullanabilmeniz çok önemlidir. Gerektiğinde zihni boşaltabilmek
gerektiğinde sakinleştirebilmek, gerektiğinde herhangi bir olay, bir işlev ya da bir diyelim ki hedef için aktifleştirip gerekirse hani tam gaz gidilebilir. Fakat gerektiğinde de daha yin, daha yatay, daha sakin ve daha dingin olabiliriz. Akşamlar, geceler özellikle bedenimizin de, duyularımızın da ve zihnimizin de sakinleşeceği dönemlerdir. Ama gün içinde de istediğimizde biz bunu, bu sakinliği dinginliğe çevirebilir ve dingince içeride aslında birçok konunun çok daha iyi çözülebileceği bir tefekkür hali içinde de olabiliriz. Aslında tefekkür ya da diğer adıyla hani meditasyon sistemleri bizim içeride dinginlikle zihnimizi sakinleştirip bir seyir haline geçebilmemizdir. İşte bu seyir hali aslında zihni de yönlendirmeye hiç çalışmadan, yani o çalışma, o eylemi bile bırakarak bir şahitliğe geçiştir. Zihni ve duyguları sanki bir camın arkasından seyrediyormuş gibi bütün bu olanların bir taraftan aslında oluşturucusu ve o oluşturduklarını seyrederken kabuldeki bir şahit gibi olabilmektir. Tabii ki yollar, metotlar, sistemler vardır. Tabii ki özellikle nefes sistemleri, odaklanma sistemleri, ruhsal antrenmanlar, irade çalışmaları, meditatif ve çeşitli oruç sistemleri ile bunları eğitebilir, güçlendirebilir ve yönetebilirsiniz. Ama önce neyi neden yaptığınızı bilmeniz ve yolu görmemiz önemli. Yolu görmeden ezbere yapılan şeyler fayda değil, faydasızlık getirebilir. Onun için zihniniz gelin sizden yana çalışsın. Sizin varlığınızın hayrına, varlığınızın gelişimi için, ilerlemesi için, sizin bu hayattan tad alabilmeniz ve gerçek içsel hedeflerinize hizmet edebilmek için çalışsın. Siz zihniniz değilsiniz, siz duygularınız değilsiniz. Bütün bu enstrümanlar size hizmet etmek için var. Bırakın hizmet etsinler ve siz de gönlünüze, kalbinize onun önünde eğilebilmenin, ona selam verebilmenin hali, huzur içerisinde olun. Sevgilerimle. Hoşça kalın.